Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve bu durumlar sizin hayatınızda neler getirebilir, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Aklınızdaki kişi öncelikle bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde tanıma kartıyla başladık. Bugün tanımak istediği bazı kişiler, durumlar olabilir. Mahkeme kartıyla bilinmeyenlerin açığa çıkması, yüzleşme, hesaplaşma ve gerçeklerin konuşulması, bazen ise gerçek bir mahkeme süreci dedi. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Tanıma kartıyla beraber geldiği için burada bazı kişilerin gerçek yüzünü görmeye başladığı bir sürecin içerisinde olacak olabilir. Evet, tanıma kartı geldi ama buradaki tanıma bazen çok iyi gibi gördüğümüz ya da iyi demeyelim ama pozitife hizmet ediyormuş gibi gördüğümüz kişilerin aslında negatif ve hizmet ettiğinin farkına vardığımız süreçlerin içerisinden geçebiliyoruz. Böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Burada da aklınızdaki kişinin bazı kişilerle yüzleşmeye başladı ve gerçek yüzlerini gördüğü, tanımaya başladığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Rüzgarın ruhu olarak geliyor. Gelip geçici olan durumlar kısa vadede gündem olabiliyor. Rüzgar estiğinde hem sana getirdikleri hem de üstündeki toz ve kirden götürdükleri oluyor dedi. Dönüşüm kartıyla beraber geldi. Çok uyumlu geldi. Şimdi bugün enerjisine artık biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde aklınızdaki kişi ama bu süreç onun için çok önemli. Çünkü ciddi şekilde değişim ve dönüşüm aşaması içerisinde aklınızdaki kişi ve buradaki değişim dönüşümle beraber evet hayatından çıkanlar olacak. Onu yoran, zorlayan enerjilerde kalacak. Ancak bu noktada aslında hayatında ona hizmet etmeyen kişilerin çıkma süreci olarak adlandıracak ileriki seviyelerde, durumlarda bunu ve değişim ve dönüşüm için ciddi bir adım atacak diyebiliriz aklınızdaki kişi. Şimdi bugün enerjisinde neler yaşayabilir ayrıntılı olarak bakarsak eğer büyücü kartıyla beraber, şimdi büyücü kartında güç vardır. Artık birçok şeyi yapabileceğinin farkına varmak vardır. Aynı zamanda büyülenmişçesine bazı kişilere tutulmak vardır. Öyle söyleyeyim. Yani burada büyülenmişçesine çekilen çok yüksek enerjilerden bahseder bize. Büyülenmiş gibi böyle ona çekildiğini hisseder. Hep aynı şeyi söylüyor gibi oldum. Cümleyi kuramadım. Şimdi burada ödül kartı ve düşmanlık kartı ile beraber özellikle enerjisini çok güzel bulduğu, kendisine çok yakın gördüğü ve belki büyülenmiş gibi hissettiği bazı kişilerden düşmanlık görmüş olabilir ve bugünün enerjisinde bu tür durumlarla ilgilenecek olabilir aklınızdaki kişi. Kırıcı ya da yok edici böyle duygusal savaşların içerisinde kalmış olabilir, kötü kelimeler duymuş olabilir. Niyetinin kötü olduğunun farkına vardı. Ancak buradaki dediğim gibi, biraz önce dediğim gibi aslında ilk etapta çok iyi gibi görüp daha sonrasında onun hayatına çok ciddi zararlar veren bazı kişilerle yüzleştiği bir sürecin içerisinde görünüyor. Ve özellikle burada ödün verdiği için, yani başkalarının uğruna kendi isteklerinden ödün verdiği, onların iyi olması için kendi duygularını yok saydığı bir sürecin içerisinden geçmiş ve buradaki durum daha çok pişmanlık var. Yani yaşadığı bu durumdan dolayı, verdiği bu ödünlerden dolayı ciddi şekilde pişman. Ancak burada şunu da biliyor aklınızdaki kişi. Her şeyi değiştirip dönüştürebilecek güce sahip olduğunun farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Ne kadar kızsa da etse de ya da işte gerçek yüzünü gördüm dese de burada işte öldüm bittim enerjisinde değil, yani ben her şeyi burada değiştirebilirim, dönüştürebilirim dediği bir durumun içerisinde geliyor. Neden bu durumu yaşıyor dediğimizde de kupa onlusu, hasret ve kıyı. Ya aslında şöyle, yakın geçmişte aslında gerçek manada aile olmak istedi. Kupa onlusunda aile olmak vardır. Güvenli ilişkinin içerisinde olmak vardır. Mutlu olmak vardır. Gerçek o sıcak, güvenilir aile ortamı isteği vardır. Bu noktada aslında güvenli olana sığındığında, sığınmak istediğinde ya da böyle gerçekten duygularının en üst seviyeye çıktığı kişiyle ilgili ciddi sıkıntılı bir süreçten geçmiş olabilir. Yani burada ayrı kalmış olabilir. İstediği ama elde edemediği bazı şeylerle karşı karşıya kalmış olabilir. Biraz böyle
gerçek duyguların olduğunu düşündüğü, karşı tarafın da ona aynı şeyleri hissettiği durumların içerisinde güvenli olduğunu, sığındığı, onun güvenilir alanı olarak gördüğü kişiyle ilgili bazı sıkıntılı süreçlerden geçmiş diyebiliriz. Yani örneğin bu kişiye ulaşamamış olabilir, ilişkiyle ilgili sıkıntılı durumlar olmuş olabilir. Aklınızdaki kişi evlilik ya da ilişkinin daha güzel bir seviyeye taşınmasını isterken karşı tarafla bunu aynı enerjilerde paylaşamamış olabilir ve aynı şekilde burada karşı tarafta aynı duyguları hissetmiş, yaşamış olabilir. Burada ne demek istiyorum? Şimdi iki taraf da aslında duyguları hissetmiş ve bir olmak istemiş olabilir ama farklı durumlar ya da kişiler araya girdiyse eğer bu noktada biraz böyle fazla sevgiden biraz öfke enerjisi doğmuş gibi bir durumun içerisinde kalmış olabilirler. Şimdi bu durum yakın gelecekte neler getirir aklınızdaki kişinin hayatına? Çünkü burada neden bunu söylüyorum? Şimdi biraz şey gelmiş olabilir ama böyle düşünüyor ama duygular hala devam ediyor. Yani karşısındaki kişinin ona kırıcı davrandığını, yanlış kelimeler işte kullandığını ya da iyi olarak adlandırırken kötü olduğunu düşündüğü bir durumun içinde olsa da burada bahsettiği her enerji işte büyülenmişçesine çekilmek, aile olmak isteği içerisinde olmak. Yani burada biraz şeyi daha çok hissettim ben. Bir kaygılı bağlanma stiline sahip bir karakterle, kişiyle kaçıngan bağlanma stiline sahip bir kişinin bir ilişkisi gibi hissettim. Çünkü kaygılı bağlanmadı. Mesela o kaygıları arttığında kişi karşısındaki kişiye o kadar yaralayıcı enerjilere geçer ki o kadar hiç söylememesi gereken şeyleri söyler ki bu noktada birazcık bu enerjinin aktif olduğunu söyleyebilirim. Yani burada karşı tarafın çok kötü olma durumu gibi değil ama ilişkideki çok ciddi inişli çıkışlı ya da çok hareketli bir ilişkinin olduğunu söyleyebilirim. Umarım burayı anlatabildim. Yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde artık yavaş yavaş dengeye gelme çabası içerisinde olunacak. Biraz sabredilip zamana teslim olunan bir durumun içerisinde olunacak daha çok aklınızdaki kişi. Aklı ve kalbi arasında gidip gelen enerjilerde ama artık yavaş yavaş daha dengeye geldiği, iyi geçinmeye başladığı, bunun için çabaladığı bir enerji içerisinde olacak. Bunun en büyük sebebi de değnek dörtlüsü. Çok güzel kartlar geldi aslında. Değnek dörtlüsünde de aslında şu vardır. İlişkinin artık bir üst seviyeye taşınma isteğinden, işte nişandan, evlenmekten vesaire bu tür durumlardan bahseder bize. Değnekler tutkulardan da bahseder. Ve artık böyle yeni kutlanılacak enerjilerin aktif olmasından haber verir. Aktif olma isteğini aktarır bize. Şimdi bu durumun sizin hayatınızdaki etkisi ne olacak? Şu anki enerjilerin sizin hayatınızdaki etkileri neler? Bunu soralım hemen. Sesim birazcık gidiyor gibi. Kusura bakmayın. Havalar o kadar değişik ki. İzmir'de bir çok sıcak. Bir yaz, bir kış. Evet. Hemen devam ediyorum. Sizin hayatınızda nasıl yansıyacak dediğimizde. Şimdi kılıç şövalyesi geldik. Kılıç şövalyesi birazcık böyle kavganın, gürültünün, soğuk enerjilerin aktif olma durumundan bahseder bize. Bunun en büyük sebebi de kıskançlık ve kaybetme korkusundan kaynaklı olacak. Yani buradaki o soğuk enerji, aradaki o tartışma, gerginlik durumu birazcık acaba bitiyor mu, acaba birbirimizden koptuk mu denilen bir enerji yaratacak. Kaybetme korkusuyla beraber ki kaybetme korkusu değersizlik duygusudur. Ve bu noktada yani mesela sizin kaygılı bağlanma stiline sahip olma ihtimaliniz yüksektir. Ve burada mesela siz karşı tarafa çok fevri davranıyor ve kötü kelimeler kullanıyor olabilirsiniz ya da yaralamak istiyor olabilirsiniz, yapmış olabilirsiniz böyle şeyler. Bu durumlardan kaynaklı birazcık daha böyle soğuk enerjiler ortaya çıkacak. Ama sonuç olarak Kasım onlusuyla beraber yakın gelecekle ilgili daha böyle güvenilir, daha böyle oturaklı diyeyim. Bugünkü açımda birazcık böyle bir enerji var. Çok inişli çıkışlı bir ilişki gibi. Tılsım onlusuyla beraber artık daha güvenilir, daha sakin, daha duyguları daha normale çeken enerjilerin aktif olduğu bir süreç olacak. Ve Tılsım Kraliçesi ile beraber, Tılsım Kraliçesi yaşama sevincinden bahseder, sağlam temellerden ve içe dönüşten bahseder. Ve bu noktada artık
Bu dengeyi kurmaya başladığınız noktada aklınızdaki kişi de sizde, ki aklınızdaki kişi de dengeye gelmeye çalışan enerjilerde olacak. Böyle bir istekte olacak. Daha güvenilir, daha sağlam bir ilişki için adım atmış olacaksınız. Güzel geldi burası. Özellikle kaygılı bağlanma stiline sahipseniz, yani biliyor olabilirsiniz zaten ama daha önce duymamış olan arkadaşlar için küçük böyle aktaralım. Mesela ilişkilerinizin içerisinde çok çabuk böyle sizi bırakacağını, yani ilişkileriniz çok güzel başlar ama sizi bırakacağını, sürekli aldatılma korkunuz ya da sizi terk edip gideceğini, hayatına başkasını alacağından korkuyorsanız eğer, sürekli bir kaygı hissediyorsanız, normalde sürekli telefonla konuşuyorsunuzdur örneğin. O gün bir 5 dakika mesajınıza farklı cevap vermiştir ya da mesaja cevap vermemiştir. Hemen bir sürü şey geçiyorsa eğer zihninizden negatif, ilişkilerinizin daha çok böyle negatif taraflarına odaklanıyorsanız, sürekli kendinizi suçluyorsanız, işte ben şöyleyim böyleyim, kendinizi değersiz hissediyorsanız, hayatımda bu kişiden başka hiç kimse olmamalı diyorsanız, bu da aslında çok sıkıntılı bir düşünce diyebilirim. Tabii herkes için geçerli değil ama yani en azından böyle bir düşünce varsa biraz dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bu kişi hayatınızdan çıkarsa eğer, bir daha kimseyi hayatınıza alamamaktan korkuyor olabilirsiniz. Sürekli böyle terk edilme, başkasını bulacak, başkasına gidecek durumu sürekli böyle güvende hissetmek için çabalayan enerjilerde olabilirsiniz. Bazen böyle size yanlışlar yapılsa dahi hep böyle düzelten taraf sizseniz eğer, yani genel manada ilişkinin içerisinde çok fazla kaygılanıyorsanız eğer, sizin bağlanma stiliniz ilişkilerde kaygılı bağlanma stili olabilir. Ve kaygılı bağlanma stilindeki kişiler genellikle kaçıngan bağlanma stiline sahip kişileri daha çekici buluyorlar. Öyle söyleyeyim. Kaçıngan bağlanma stiline sahip kişilerde aslında kaygılı bağlanma stiline sahip olan kişilerin o kaygılarını arttıracak, o kaygıları daha fazla ortaya çıkaracak özellikle oluyorlar. Ve burada ciddi bir karmaşa içerisinde, bir karmik bir durum gibi inişli çıkışlı bir ilişkinin içerisinde kalıyorlar. Ve çok yorucu olabiliyor. Bir taraf kaçıp gidiyor, kendi keyfine bakıyor. Üzülse dahi kendi keyfine bakıyor ama kaygılı bağlanan kişi de bir bakıma kahroluyor kaldığı yerde. Bu tarz durumlarınız varsa, bu tarz hissiyatlarınız varsa bağlanma stillerini incelemenizi tavsiye ederim. Bu noktada çünkü burayı şifalandıramazsanız, bağlanma stilinizi güvenli bağlanmaya çevirmezseniz eğer, hep bir tedirginlik içerisinde ve karşınızdaki kişi ne yaparsa yapsın, ki mesela şunu da söyleyeyim, kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerin partnerleri çok fazla şunu söyler: ona aşkımı anlatabilmek için, kanıtlayabilmek için o kadar çok savaştım ki yoruldum artık deyip giden çok kişi var. Yani sürekli partneri ona, bak gerçekten seni seviyorum, bak aldatmam seni, bak işte senin yanındayım, ben başkasına bakmıyorum, işte seni seviyorum ya da sen çok güzelsin, sen çok yakışıklısın demekten yorulup kaçabiliyorlar. Hemen geçiyorum. 1, 2 ve 3 olarak seçin lütfen. Bugünün mesajlarını alalım sizin için. Şimdi biri seçin arkadaşlarım. Her deneyimden iyilik ve yarar sağlıyorum. Yaşamayı, sevmeyi ve ondan keyif almayı seçiyorum. Bugünkü olumlamanız. Farklı olmaktan korkma, herkes gibi olmaktan kork dedi. Çok güzel. Size peri tespiti geldi. Peri tespitine gitme zamanı. Görmek inanmaktır denir ama aslında tam tersi doğrudur. İnanmak görmektir. İnandığınız her şeyi, iyi ya da kötü, hayatınıza çekersiniz. İkiyi seçen arkadaşlarım. İyilikle, doğrulukla, vicdanımla hareket ediyorum. Ne yaptığımı biliyorum. Her şey yolunda. Dayan, her şey çok güzel olacak dedi. Bu kartları seçen arkadaşlarım birazcık artık sabrının sonuna geldiğini düşünen arkadaşlar olabilir. Koruma kartı geldi size. Koruma perileri sizi böyle bir aşk ve ışıklı peri halkası ile koruyor. Herhangi bir manevi çalışmaya başlamadan önce spiritüel koruma uygulayın dedi. Yıldızınız düşük olabilir, enerjiniz zaman etkileniyor olabilir ya da etrafınızda çok negatif insan olabilir, enerji vampirleri olabilir. Mümkün olduğunca kendinizi ve enerjinizi korumaya çalışın. Evden çıkarken yapın,
Bir kürenin içerisinde kendinizi aldığınızı hayal edebilirsiniz. Ya da bir ortama girdiniz ve bir anda çok kötü hissettiniz. Enerjinin çok kötü olduğunu hissediyorsunuz. Hemen elinizi göbek deliğinizi kapatın. Elinizde göbek deliğinizi kapatın. Bu alan solar plexus çakradır ve solar plexus çakra aslında bizim tüm duyguların böyle girdiği, negatif enerjilerin böyle girdiği alan olarak adlandırılır. Böyle hissettiğinizde, negatif bir durum hissettiğinizde hemen elinizde göbek deliğinizi kapatın. Koyun elinizde göbeğinize. Bu o enerjinin girmesine engel olacaktır. 3'ü seçen arkadaşlarım, hedeflerime kolaylıkla ulaşıyorum, evrenle uyum içerisindeyim. Çok güzel. En son öldürmeniz gereken şey umudunuz. Onu kaybederseniz her şeyi kaybedersiniz dedi. Umudunuzu yitirmeyin lütfen. Kehanet kartı geldi size. Şu anda özellikle güçlü olan kehanet güçlerinizi kucaklayın. Kristal berraklığında mevcut durumunuzu görme yeteneğine sahipsiniz. Kehanet güçlerimi kullanmayı biliyorum diyebilirsiniz. Kehanet güçlerini algılamayı, kendimi bu hisleri anlamaya, algılamaya açıyorum diyebilirsiniz. Kalbimi diyebilirsiniz. Aslında hepimiz mükemmel bir düzende yaratılmış mükemmel varlıklarız ve hepimizde hep her türlü güç var. Öyle söyleyeyim, cümleyi kuramadım. Özellikle de böyle işte birçok kişiden duyuyorsunuzdur. İşte 6. hissim, şuyum buyum, işte astral seyahat yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Emin olun her bir insanın bile yaptığı bir şey varsa emin olun siz de onu yapabilirsiniz. Sadece güvenmek ve üzerine bazı çalışmalar yapmak gerekiyor. Ama bazı insanlarda da bu özellik çok çok daha aktif olabiliyor. Üçü seçen arkadaşlarım böyle olabilirsiniz. Etrafınızdan gelen mesajları almaya açın kendinizi lütfen. Belki de sistem size her şeyi gösteriyor ama siz bunları işte tesadüfen şu oldu, işte şansıma bu oldu diye adlandırıyor olabilirsiniz. Kendinizin ne kadar değerli ve güçlü olduğunuzu ve farklı yeteneklerinizin olduğunu unutmayın, hatırlatın lütfen. Açılım bu şekildeydi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için de videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.